Bitcoin fiyatı yükselmeden önce onu fark edenler kimler biliyor musunuz? Google aramaları. Bitcoin fiyatı ile Google arama verilerinin arasındaki inanılmaz bağlantıyı size grafiklerle kanıtlayacağım. Eğer Bitcoin fiyatını önceden tahmin etmek istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Geçiyoruz. Karşınızda gördüğünüz Bitcoin'in Google aramaları grafiği. Şu an 2004'ten bugüne kadar dünya genelinde Bitcoin aramasının grafiğini görüyorsunuz. Sizinle Nisan 2013'e gidelim hemen. Gördüğünüz gibi Nisan 2013'te Google aramalarında o zamanlar için o kadar hacim olmadığı için şöyle bir tepe yaptığını görüyorsunuz eski verilere göre. 2013'te bile öyle bir tepe ve Bitcoin'in en yüksek tepesi 247 dolarlara kadar yükselmiş ve oradan bir 5-6 aylık bir düşüş başlamış. Yatay seyir başlamış. Bu aylık grafik bu arada. Ve daha sonra yeni bir zirve yaptığını görüyoruz. 1180 dolar civarları. Hemen Google Trends'lere bakıyoruz. Aralık 2013'te tepe yapmış. Bitcoin'de de aynı mı diye bakıyoruz. Görüyorsunuz. Kasım ve Aralık zirveleri aynı yer. Ve Bitcoin'de Google Trend'lerde de aynı yerde tepe yaptığını görüyoruz. Daha sonraki zirveyi 2017 Aralık'ta yapıyor. Hemen bakıyoruz. 2017 Aralık. Yani kusursuz. Görüyorsunuz. Mükemmel. Şimdi günümüze geleceğiz. Yine kusursuz mu onu değerlendireceğiz. Daha sonra Ocak'la Mayıs arasında zaten Bitcoin'in Şubat'tan şöyle Mayıs'a kadar olan seviye zirve seviyeler. Yani burada artık Google Trend'lerin de zirve yaptığını görüyoruz. Birazdan bu arada çok ilginç bir şey göstereceğim. Yani tesadüf mü yoksa matematiksel bir kanun mu bir veri mi inan emin değilim. İlginç bir tesadüf. Onu birazdan bahsedeceğim. Şurada Bitcoin trendlerine gidelim. Şurada bir yükseliş görüyoruz. Hangi ay? Mart 2024. Mart 2024'e bakıyoruz. Anlatmaya gerek yok. Nokta atış. Kusursuz. Ve sonra 8 aylık bir düzeltmeye girdik biz. Şimdi asıl can alıcı noktaya geliyorum bak. Birazdan bahsedeceklerimi iyi dinleyin. Şimdi Kasım 2024. Burası. Kasım 2024. Şurada zirve yaptık. Sonra Bitcoin'in artmasına rağmen Google Trend'lerin düştüğünü görüyoruz. Bakın bu değişik bir veri. Bu neden? Hemen size bunu açıklıyorum verilerle. Biz Kasım 2024'te Bitcoin dominansında zirve yaptık. Pardon Kasım diyorum. Ekim 24'te zirve yaptık. Ve Kasım'da o zirve yaptığı yer var ya, Kasım'da zirve yaparken dominans düşüyordu ve o seviyede altcoin'ler güzel arttılar. İşte bak biz bu düştüğümüz evrede Google Trend tepe yaptı. Altcoin'ler güzel yükseldi. Herkes çok ümitliydi şurada ama ne oldu? Daha sonra tekrardan artınca bugünlere geldiğimizde işte o zaman da Google Trend'lerde veri azaldı. Neden azaldı? Şimdi Bitcoin fiyatı artmış. Altcoin'ler düşmüş. Ama burada Bitcoin aramasını görüyoruz. İşte burada olay Bitcoin'in fiyatından ziyade ya da altcoin'lerin fiyatından ziyade insanların para kazanmasıyla alakalı. Bakın çok güzel bir veri aslında geçmişten günümüze. Biz hep ne duyuyoruz çevremizde? En çok para 2017'de kazanıldı. İnsanlar çok güzel paralar kazandı. 100x'ler, 200x'ler yaptılar falan. Hangi dönem? 2017. Google aramalarına bakıyoruz. 2017 zaten şu anki grafiğin en üst zirvesi. İnsanların da en çok para kazandığı dönem. Şimdi 2021'e bakıyoruz mesela. Keza öyle. Orada da çok güzel boğalar yaşandı. Şimdi bakıyoruz Bitcoin fiyatı artıyor ama bu grafik düşmeye başlamış. Ne demek bu? Son günlerde biliyorsunuz yatırımı olanlar para kaybediyor. Ve böylelikle buradaki aramalar da düşüyor. İnsanlar ne Bitcoin arıyor? Çünkü şu an piyasada olanlar para kaybettiği için bu piyasadaki insanların çevresi de onların para kazanmadığını gördüğü için kimse gidip Google'a arama yapmıyor. Kimse Bitcoin nedir demiyor. Kimse Bitcoin fiyatı ne oldu demiyor. Yani insanlar bu araştırmaları yapmadığı için Google'da bunlar düşüyor. Bu aslında şöyle güzel bir veri. Yani buradaki olay insanların, piyasadaki insanların para kazanmasıyla alakalı. Biz para kazandığımızda bizim çevremizde para kazandığımızı görünce Bitcoin alıyor, altcoin alıyor ve bu veri artıyor. Peki şimdi asıl soruya geleceğim. Altcoin boğası geliyor mu gelmiyor mu? Bunu cevaplayacağım ama ondan önce şuradaki gördüğüm tesadüfü de anlatayım. Az önce bahsettim ya çok değişik bir tesadüf. Bakın sanki bu grafikte bile bizim teknik analizde olan grafiklere benzer. Teknik analize az biraz hakim olan arkadaşlar dediklerimi daha iyi anlayacaklardır. Buradaki olayı söyleyeceğim. Burada şöyle bir düşüş görüyoruz ya. Şurada bir grafik var eşit aralıklarda ve nasıl bir tesadüfse tam 50'den destek alıyor. Ve sonra tekrar çıkıyor. Diyeceksin ki ne alaka? Bakın alakası şu. Tekrar burayı kırıyor, düşüyor ve tekrardan yükseliyor. Ara yükseliş yapıyor ve 50'den 50 artık direnç görevi görüyor
görüyor, oradan geri düşüyor. Ve ne hikmetse 25 bandından destek alıyor. Ve sonra çıkıyor yukarıya, tekrardan aşağıya kırıp burada yatay seyrettikten sonra tekrar zirveye giderken düştüğünde bakın buraya kırmayı deniyor. Yine 25 zirvesini kırmayı deniyor. Kıramıyor, düşüyor. Tekrar kırdığında da bu sefer bizim 50 direncinden red diyor. Şu an izleyenler diyecek ki ya nasıl ya? Tesadüf. Kaç tane tesadüf yani? 1, 2, temiz çalışanları sayıyorum sadece. 3, 4, milimetrik. Hani bak mesela şuradaki gibi böyle şurada mesela 50 seviyesi. Şurada birazcık geçse, oradan geri düşse diyeceğim ki tamam. Gerçekten hani sanki grafikteki destek dirençler gibi bir matematiğin içindeyiz ya. Yani herkes Google'da arama yapanlardan tut, buradaki grafiklere kadar bir matematiğin, kusursuz bir matematiğin içerisindeyiz diye düşünüyorum. İnanılmaz bir veri. Bunu tesadüf diyecek olanlar vardı. Buna çok takılmayacağım. Ama kusursuz bir matematik var. Kesinlikle var. Peki az önceki soruya gelelim. Altcoin boğası gerçekten yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Ben burada kişisel olarak şu yorumu yapabilirim. 2021 ve ara yükseliş 22 boğasında o yıllar herkes konuşuyordu Bitcoin'i. Yani sokakta kimi görsem Bitcoin, altcoin konuşuyordu. Berbere gidiyorduk. İşte ben şu coinleri aldım. Şöyle gidecek, böyle gidecek. Başka birisiyle konuşuyorum. Shiba $1 olacak falan diyor. O yılları biliyorsunuz yani, yaşayanlar biliyor. Böyle bir evre hiç yaşanmadı 2022'den sonra. Böyle bir evreye girmedik. Sadece son bazı olaylarla, mesela Trump coinlerle vesaire, yeni insanlar, hiç ilgilenmeyen insanlar bu piyasaya evet geldiler. Fakat onlar da eğer aldılarsa kayıptalar şu an ve kimse konuşmuyor. Herkes para kaybetti orada, ilk girenler hariç. O yüzden de bu veriler düşüyor. Ben o sokakta herkesin konuştuğu evreye yine geçeceğimizi düşünüyorum. Önemli olan bu evreyi hemen mi geçeceğiz, yoksa 2025'in sonlarına, belki de 2026'larda mı geçeceğiz? İşte asıl soru bu. Burada bu verinin düşmesi, hiç kimsenin sokaklarda bunu konuşmaması bence iyi bir şey. Yani biz henüz bence bir şeyler yaşamadık. Boğa sezonu yaşamadık. Ara yükselişler yaşadık. Bu yüzden biz o evreyi öyle ya da böyle, çünkü mesela şöyle yaşamadık dememin sebebi, ya şu an Bitcoin'i yükselten kurumsal firmalar kendi arasında alımlar oluyor. Bitcoin de olsa dışarıdan yeni yatırımcı bunu yürütmüyor şu an. Hepsi eski yatırımcı. Mesela Donald Trump bile, Amerika Başkanı bile şu an alım yapıyor. Altcoin alımı yapıyor. Onun şirketleri şu an her gün yeni haberler açıklanıyor. İşte şu kadar alım yaptı diye cüzdanını kontrol edebilirsiniz. Google'a yazsanız çıkar zaten. O adamlar şu an alım yapıyorken kime satacaklar o aldıklarını? Nasıl kâr edecekler? Yani ölü yatırım mı yapıyorlar? Sizce altcoin yükselişleri gelmeyeceğini mi düşünüyorlar? Ve parasını öylesine alım mı yapıyorlar insanları, piyasadaki insanları gazlamak için? Yani alakası yok. Yani piyasa dışındaki insanlar öyle ya da böyle bu piyasaya gelecek. O herkesin çok kazandığı bir dönem olacak. Bu dönem bu arada 2-3 ay sürüyor. Yani 2021'i hatırlarsanız bakın, şu verileri de göstereyim size. Altcoin'ler özellikle şu evreden sonra, bakın hangi ay? Şubat. Bakın Ocak-Şubat ayı şuradaki dominansta bir düşüş görüyoruz. Hani orada bir hareketlenme başlamıştı. Ama asıl biz yükselişleri şu 2 ayda gördük. Şuradaki Mart ve Nisan aylarında. Zaten Mayıs'ta da artık bitmişti boğa sezonu. Yani bu 2 ay, biz 2 aylık, 3 ay, hadi 3 ay diyelim. 2 aylık, 3 aylık bir süreç bu büyük kazanımlara yeterli oluyor aslında. Ya boğa dediğimiz şey aslında o sert mega boğa diye herkesin konuştuğu evre 2-3 ay. Bu 2-3 ayda bütün Türkiye için konuşayım, bütün Türkiye'de sokaklarda konuşulur hale gelmiştik. Yani şu an ne haberlerde çıkıyor, iyi haber kötü haber, ne başka bir yerlerde konuşuluyor. O yüzden o evrede değiliz. Ve kısa vadede bir beklentiniz yoksa uzun vadede bence o evreyi hala geleceğimizi düşünenlerdenim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ve asla hayatınızın mahvolacağı bir parayla bu piyasaya bulunmamalısınız. Bu bir veridir. Bu bir senaryodur. Bu senaryo gerçekleşmeyebilir. Belki de farklı bir döneme giriyor olabiliriz. Belki de bu 2011'den gelen bu sürekli çalışan yapının bu sefer farklı çalıştığını görebiliriz. O yüzden kendi yorumlarınızı, kendi fikirlerinizi bu fikirlerle harmanlayarak bir sonuca varın. Asla YouTube'da yorum yapan insanların yorumlarıyla sadece işlem almayın. Ben burada size oluşabilecek senaryoları anlattım. Geçmişte olan
olan senaryoları anlattım. Kusursuz çalışan bazı yapıları gösterdim. Bundan sonrası size kalmış. Sizce bu evre yaşanacak mı? Bu herkesin boğa sezonu dediği şey yaşanacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu benim kendi gördüğüm pencerede yaşanacak olarak gözüküyor. Siz bunları dinledikten sonra ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka belirtin. Bugünün tarihi bu arada şu an saat 4'e 50 geçiyor öğleden sonra. 7 Şubat 2025. Genel olarak anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Ben farklı bir pencereden değerlendirmek istedim. Veriler her şeyi söylüyor ama piyasa ne yapacak? Google Trends verileri önceden rally'nin zirve ve dip noktalarını çok güzel vermiş aslında grafiksel olarak. Sizce bu sefer yine aynısı olacak mı yoksa bu bir tuzak mı? Bir illüzyon mu? O herkesin konuştuğu evre asla gelmeyecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Diğer videomda Bitcoin, Ethereum grafiğini detaylı inceleyeceğim. O videoda anlatacaklarımı kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Bay bay.